Türkiye'de 2022 yılında asgari ücret 4253 lira 40 kuruş. Bunu videoyu çektiğim andaki dolar kuruyla hesapladığım zaman aylık 307 dolar, günlük 10,25 dolara tekabül ediyor. Yani bu benim penceremden şu anlama geliyor arkadaşlar. Şu anda bu videoyu izleyen sizler veya Türkiye'de yaşayan herhangi bir birey şu anda internet üzerinden günlük 10 dolar kazanabilse bir asgari ücret elde etmiş oluyor. Ben de bu zamana kadar yaptığım işlerle internet üzerinden para kazanmanın da para kaybetmenin de ne kadar basit olduğunu bildiğim için YouTube kanalımda kendi serüvenimde bazı edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü sizler de beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Eski videolarıma da gidip bakabilirsiniz ki ben finansal özgürlüğümü tamamen sıfırdan gelerek internet ortamında yaptığım işlerle elde ettim. Bakın çok kolay elde ettim demiyorum. Yani basit, evet, herkesin yapabileceği bir şey ama hani çok kolay oldu, hiç zahmet etmedim, işte oturduğum yerden vesaire demiyorum ama gerçekten herkesin yapabileceğine inandığım için herkesin de yapmasını istiyorum ve buna yönelik içerikler üretiyorum. Bugünkü videomuzun konusu da vadeli işlemler. Evet, riskli bir konu, bazı sıkıntıları var ama bu video ile beraber YouTube kanalımızda vadeli işlemlerle alakalı çok detaylı bir eğitim serisine başlamış oluyoruz. Tecrübe hatalarla edinilen bir şey. Kendi yaptığım hataları size aktararak da sizin en azından farklı hatalarla tecrübe edinebilmenize yarar sağlamak istiyorum her zaman. Öyleyse dilerseniz gelin hızlı bir şekilde intromuzu izleyelim ve videomuza başlayalım. Evet, herkese selamlar. Girişte zaten aktarmak istediğim birçok şeyi aktardığımı düşünüyorum. Bu videomuzun ana konusu vadeli işlemler. Vadeli işlemler nedir? Nasıl kullanılır? Kaldıraç nedir? Long short. Yani bu tarz bütün terimleri size aktarmaya çalışacağım. Ama tabii ki A'dan Z'ye bir video çekemeyeceğim. Öyle bir video çeksem hani saatler sürer. Onun yerine bu video ile girişi yapacağım. Sizlere hem vadeli işlemler nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim. Hem de kendim vadeli işlemleri artık Bitget borsasından yapıyorum. Bitget borsasındaki vadeli işlemler kullanımından da bahsedeceğim. Çok detaylı bir video olacağını düşünüyorum. Sizin de gerçekten bu videodan sonra aylık bir gelir elde edebilmenize yarar sağlayabileceğime inanıyorum. Lütfen güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi videodan eksik etmeyin. Desteğiniz benim için her zaman çok önemli. Şimdi gelin vadeli işlemlere şöyle bir giriş yapalım. Öncelikle arkadaşlar, vadeli işlemleri neredeyse bütün kripto para borsalarında yapabilirsiniz. Ben bu videoda Bitget'ten bahsedeceğim. Şimdi Bitget, buradan da görebileceğiniz üzere, Galatasaray gibi bir spor kulübüyle veya Juventus'la sponsorluğu olan güvenilir ve güzel bir kripto para borsası. Vadeli işlemleri kullanmak da gerçekten hem çok zevkli, çok kolay bir arayüzü var, hem de daha da önemlisi, yani tabii ki çok güzel olabilir ama daha da önemlisi, komisyon oranları çok düşük. Yani farklı bir borsada yaptığınız işleme göre neredeyse yarı yarıya daha uygun komisyonlar ödüyorsunuz. Bitget borsasının referans linkini, yani kendi referans linkimi açıklamaya bırakıyorum. O linkten kaydolarak da çeşitli avantajları elde edebilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere farklı 160 dolara kadar farklı bonuslar da hediye ediyorlar arkadaşlar. Burada airdroplar vesaire de düzenliyorlar. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi vadeli işlemleri anlatmaya başlayacağım ama tabii ki riskli bir piyasa. O yüzden videonun asıl konusuna başlamadan önce uyarılarımı paylaşmak istiyorum. Lütfen bu kısmı atlamayın. Gerekirse hızlandırarak izleyin ama lütfen atlamayın. Şimdi en büyük uyarım arkadaşlar, vadeli işlemlerde zaten ana amaç çok fazla para kazanmak değil. Düzenli gelir elde edebilmek. Bunun için de çok büyük para yatırmanıza gerek kalmıyor. Yani örnek veriyorum, bir işlem açtınız. Belki 3x kar edeceksiniz. Hani bunun için 100 dolar yatırıp 300 dolar kazanmayı değil de her gün 30 dolar yatırıp 90 dolar kazanmayı hedefleyin. Örnek veriyorum. Herkesin bakiyesi farklı ama lütfen kendinize göre, yani tekrar söylüyorum, lütfen, hani bunu özellikle bastırıyorum. Kendinize göre küçük meblağlarla girin. Spotta ne yaptığınız yine hani size kalmış ama özellikle vadeli işlemlerde büyük paralarla işlemler açmadan önce şöyle güzel bir tecrübe edinmeye gayret gösterin. Diğer taraftan şimdi herkesin vakti olmayabilir. Herkes öğrenci veya şu an çalışmıyor olabilir. Herkesin farklı işleri olabilir ama bence yine de ufak çaplı da olsa eğitimler almadan vadeli işlemlerde büyük çaplı riskler almanızı tavsiye etmem. Bir diğer uyarım zaten hani az önce de hem eğitimde hem büyük meblağ uyarısında söylediğim gibi aslında tecrübe. Tecrübeyi de ilk olarak bence spot alım satımlarda yapmanızı, yani bu tecrübeyi spot alım satımlarda edinmenizi tavsiye ederim. Bu da çok önemli. Bir diğer uyarım da arkadaşlar, asla stop loss kullanmadan işlem yapmayın. Bakın spot işlemlerde, yani normal alım satımda stop loss kullanmasanız bile
Örneğin coin %40 düştü. Yani sağlık olsun dersiniz. Hani belki çok ciddi bir para yatırmamışsınızdır. Kalsın orada, elbet bir gün yükselir belki ümidiyle onu bırakabilirsiniz. Ancak vadeli işlemlerde böyle bir fırsatınız olmaz. O yüzden lütfen özellikle vadeli ve kaldıraçlı işlemlerde stop loss, yani zarar kes emir girmeden herhangi bir işlem, herhangi bir pozisyon açmayın. Benim aklıma gelen uyarılarım bu şekilde. Bunlar dışında da her zaman söylediğim gibi yeteri kadar tecrübe edinmeden de bu işlemlerde büyük riskler almayın arkadaşlar. Şimdi gelelim. Vadeli işlemler nedir? Long short nedir? Şimdi Bitget borsasında bakın sol üstte öncelikle spot var. Spot zaten bildiğiniz üzere normal bir gidip de kuyumcudan bir çeyrek altın, bir gram altın almak gibi. Yani aynı mantığı borsadan coin almak gibi düşünebilirsiniz. Spot zaten yani gayet düz bir mantık. Ama vadeli işlemler şu arkadaşlar. Herhangi bir paritede, örneğin Bitcoin USDT paritesinde spotta işlem yaparken orada bir alım yaptığınız zaman Bitcoin almış oluyorsunuz. Ancak vadeli işlemlerde bir pozisyon açtığınız zaman o coin'i almış değil, o coin'in yükselme ihtimalini almış oluyorsunuz. Yani bir nevi bahis gibi olabilir ama tabii ki bahis değil, yanlış anlaşılma olmasın. Benzetme amaçlı, kafanızda canlanma amaçlı bu şekilde söylüyorum. Aynı şekilde yukarı yönlü dediğim gibi, yani yükselme ihtimaline bir yatırım yapıyorsanız long deniyor bu işleme, yani long pozisyon açmak deniyor. Bunun bir de tersi var ki vadeli işlemleri zaten asıl kullanılır kılan ve bizim için de en önemli yanlarından birisi short pozisyon. Short pozisyonda şu demek arkadaşlar, açığa satış anlamına geliyor. Yani yukarı yönlü değil de aşağı yönlü bir işlem açmak, bir pozisyon açmak anlamına geliyor. Yani spotta bunu yapmanız mümkün değil. Spotta ne yaparsınız? Örneğin elinizde Bitcoin var, düşeceğini düşünüyorsunuz. Elinizdeki Bitcoin'i satarsınız çünkü düşecek. Düştüğü zaman da düşük bir seviyeden, kendi belirlediğiniz bir seviyeden tekrar alırsınız. Bu sayede ya nakitinizi korumuş olursunuz ya da Bitcoin adedinizi arttırmış olursunuz. Bu işlemi de aynen vadeli işlemlerde yapmak istiyorsanız açığa satış işlemi yapıyorsunuz. Yani geliyorsunuz, benim elimde Bitcoin yok ama düşeceğini düşünüyorum. Hemen piyasadan borç Bitcoin alıyorum. Yani USDT verip borç Bitcoin alıyorum. O Bitcoin'i satıyorum. Şu anki fiyattan düştüğü zaman, yani eğer düşerse düşük bir fiyattan tekrar o Bitcoin'i alıp borcumu ödüyorum. Aradaki fark da benim karım oluyor. Ya bu kısım biliyorum biraz kafa karıştırıcı olabilir ama mantığını anlamanız için söylüyorum. Birazdan zaten asıl kullanımından da bahsedeceğim. Ama mantığını da bilmeden kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Mantık da önemli. Şimdi diğer taraftan long pozisyon bu demek. Yukarı yönlü, short pozisyon aşağı yönlü. Zaten hani bunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Diğer taraftan bir de çapraz ve izole işlemler var. Arkadaşlar izole işlem şu demek. Ben buradaki pozisyona 100 dolar ayırdıysam o 100 dolarım biterse benim işlemim bitiyor, kapanıyor. Yani bir nevi orada o 100 doları riske atıyorum. Ondan fazlasına gözüm korkuyor. Ancak çapraz işlem açarsam da şu demek arkadaşlar, zaten burada yazıyor. Eğer ben burada çapraz işlem açarsam ve benim pozisyonum lik olma seviyesine gelirse, burada benim lik olmamdansa cüzdanımdaki diğer bakiyeleri de kullanıyor. Burada izole ve çapraz, hani herkesin kendi tercihi farklı. İkisinin de farklı avantaj ve dezavantajları var. İlk başlarda izoleyi kullanabilirsiniz. Sonrasında artık kendiniz duruma göre tecrübe edinerek karar verirsiniz. Sağ tarafta da kaldıraç var arkadaşlar. Şimdi kaldıraç şu demek. Eğer siz burada 1x bir kaldıraç açıyorsanız normal spot işlem açıyorsunuz anlamına geliyor. Yani 1x herhangi bir şekilde yatırdığınız paranın değeri artmıyor. Diğer taraftan eğer siz buradan şöyle bir 10x yapalım. 10x'lik bir kaldıraçla işlem açarsanız kendi bakiyenizin 10 kat fazlasıyla işlem açıyormuş gibi oluyorsunuz. Yani 10x kaldıraç açtınız, long yönlü yani yukarı yönlü bir long işlem açtınız, %10 yükseldi. %10 çarpı 10 %100 kar ediyorsunuz. Yani 100 dolarla 10x kaldıraç açtınız. 100 dolar çarpı 10 sanki 1000 dolarla işlem açmış gibi oluyorsunuz. Şimdi 1000 dolarda %10 düştüğü zaman ne oluyor? 100 dolar oluyor. Sizin zaten ilk yatırdığınız para 100 dolardı. Böyle bir düşüşte, %10'luk bir düşüşte de 10x kaldıraç kullandığınız için yatırdığınız 100 doların tamamı gidiyor. Yani hep kar durumunu konuşmayacağız. Tabii ki bu piyasada özellikle vadeli işlemlerde kar kadar zarar ihtimali de var. O yüzden bu noktalara da dikkat edeceğiz. Yani kaldıraçın mantığı da bu. 125x kaldıraç açarsanız da 10 dolarlık bir işlem açtığınız zaman sanki 1250 dolarlık bir işlem açmış gibi oluyorsunuz. Ama aynı oranda da çok düşük bir düşüşte bile, çok az oranda bir düşüşte bile paranızı kaybedebilirsiniz.
edebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden kesinlikle benim size tavsiyem ilk etapta 3x, 4x, hadi en fazla 5x kullanmanızı, zamanla tecrübe edinirseniz de yine en fazla 10x kaldıraç kullanmanızı ben tavsiye ederim. Hani benim maksimum şu zamana kadar kullandığım belki 15x kaldıraç kullanmışımdır. Hani o da böyle güzel bir haber gelmiştir. Ona güvenerek bir işlem açmışımdır. Stop loss emrimi de yakın bir yere girmişimdir. Şimdi genel olarak kaldıraç, long, short, vadeli işlemlerin mantığı bunlar. Bunun dışında şimdi vadeli işlemler nasıl yapılır ondan da şöyle küçük bir şekilde bahsedeyim. Şimdi borsa ekranına geliyorum. Öncelikle varlıklara geldiğiniz zaman arkadaşlar sizin spot bakiyenizle vadeli işlemler bakiyeniz her zaman farklı olur. Çünkü ikisi farklı piyasalar. Aktarım kısmına geliyorsunuz. Bakın varlıklar aktarım yani transfer. Burada USDT'yi seçiyorsunuz. Borsa USDT M seçeneğini seçiyorsunuz. Burada tam tersini de yapabilirsiniz. Ben borsadan şu anda 450 dolarlık bir transfer işlemi yapacağım. Derseniz gelin hemen onayla diyelim. Bu bakiyeyi vadeli işlemler cüzdanımıza aktardık. Tekrardan vadeli işlemlere gelelim. Bu arada az önce değinmeyi unuttum. Arkadaşlar Bitget borsasında tamamen demo, yani hiçbir ücret ödemeden, kar da etmeden, zarar da etmeden vadeli işlemler yapabiliyorsunuz. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu alan gerçekten çok değerli benim için. Bence bu alanı kesinlikle Bitget'te bir hesap açın. Gelin bu alanı kullanın. Bu çok değerli arkadaşlar, bunu söylemek istedim. Her neyse, şimdi vadeli işlemler alanımıza gelelim. Şimdi burada geldik, bakiyemizi aktardık. Burada gözüküyor zaten. Şimdi ben burada Bitcoin USDT paritesinde geleceğim. Burada izoleyi seçelim. Onayla diyelim. Burada long işlem için hemen bir 5x yapalım. Onayla diyelim. Aynı şekilde short için de yine 5x yapalım. Büyük risk almaya hiç gerek yok. Bakın izole yaptım. Long 5x, short 5x yaptım. Aç var, kapat var. Aç kısmına geldiğiniz zaman ilk olarak bir işlem açacağınız ekran geliyor. Sonrasında açtığınız işlemi kapatmak istiyorsanız da kapat ekranına geliyorsunuz ve burada ne kadarlık bir kapatma yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Şimdi geldim. Ben burada ufak bir meblağ sadece göstermek amaçlı bir işlem yapacağım. Şimdi geldim. Burada USDT Bitcoin tarafında mesela şu şekilde bir long pozisyon açmak istiyorum. 47 dolar diyor. Bunu biraz daha düşürelim. Örneğin 23-24 dolar civarı bir long pozisyon açacağım. Geliyorum burada. Piyasa diyelim, market fiyatından yapalım. En uygun fiyat hangisi ise oradan yapacak. Long pozisyon aç dediğim anda ve onayla butonuna tıkladığım anda benim pozisyonum açılıyor arkadaşlar. Burada pozisyonumun büyüklüğü, işte girdiğim fiyat, lik olacağım fiyat vesaire yazıyor. Burada henüz gerçekleşmemiş P&L'im var. Yani profit and loss arkadaşlar. Yani kar zarar oranı. Gördüğünüz üzere kırmızı. Şu anda 0.011 dolar civarı zarardayım. ROE yani kar zarar oranımda %0.06 zarardayım şu anda. Şimdi ben burada hem take profit yani kar alma hem stop loss emir girmek istiyorum. Bakın geldim buraya. Karı al diyorum. Anlıyorum butona tıkladığım zaman diyorum ki Bitcoin 41.000 dolar olursa benim bu işlemimi kapat ve ben hani buradan artık otomatik bir şekilde kar elde etmiş olmak istiyorum. Burada %21'lik bir kar elde etmiş olacakmışım. Burada da işlemimin tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapatmak istiyorum, onu seçiyorum. Ben tamamı diyorum. Onayla dediğim zaman da bu işlem, bu emir bu kısma giriyor arkadaşlar. Açık emirler kısmına düşüyor ve eğer benim bu pozisyonum 41.000 dolara gelirse Bitcoin otomatik bir şekilde kapanıyor. Karım da cüzdanıma aktarılıyor. Aynı şekilde zararı durdur dersem de hemen anlıyorum diyelim. Burada da diyorum ki mesela Bitcoin 39.000 dolara düşerse benim bütün pozisyonumu kapat. Burada yaklaşık %5 civarı bir zararım olacakmış. Yapacak bir şey yok. Hani %40-50 belki %100 yani paramın tamamını kaybetmektense %5 zararı göze alıyorum. Onayla dediğim anda da arkadaşlar benim stop loss emrim de buraya girilmiş oluyor. Bundan sonra benim kafam rahat arkadaşlar. Eğer bu işlem geldi, yükseldi, 41.000 dolara çıktı. Benim burada karımı borsa otomatik bir şekilde cüzdanıma aktaracak. Eğer Bitcoin düşerse de ya tamam işlem açtım ama sürekli ekran başında olmak zorunda değilim. Bitcoin'in fiyatı düşerse de stop loss emrim devreye girecek ve otomatik bir şekilde işlemim kapanacak. Zararım da kapanmış olacak. Genel olarak long ve short açmak bu şekilde. Ya pardon, daha doğrusu long açtık biz. Şimdi bir de isterseniz short da açalım. Yine aynı şekilde bu sefer limit emir yapalım. Limit emre geldiğim zaman arkadaşlar diyorum ki Bitcoin şu an 39.343 dolar ama mesela limit emir vereceğim. Yani direkt piyasadan almak istemiyorum. Diyorum ki Bitcoin eğer
Hemen şöyle yapalım. Diyorum ki Bitcoin eğer 40 bin dolara gelirse buradan kesin düşer. Yani bunu tabii ki bir analize dayanarak söylüyorum. Hani bu videomuzun konusu işlem açmak olduğu için detay vermiyorum ama bu tabii ki bir analize dayanmalı. Diyorum ki 40 bin dolara gelirse ben mesela şöyle 32 dolarlık bir düşeceğini düşünüyorum. Ve short pozisyon aç diyorum. Onayla diyorum. Bu şekilde öncelikle buraya açık emir kısmına düşüyor arkadaşlar. Şu anda bakın pozisyonum açılmadı. Açık emirler kısmında. Neden? Çünkü ben fiyatı 40 bin dolar olarak girdim. Yani fiyat eğer 40 bin dolara gelirse benim bu emrim otomatik bir şekilde gerçekleşecek. Bakın durum yürütülmedi diyor. Otomatik bir şekilde aktif olacak. Ve 40 bin dolardan Bitcoin'de bir short işlem açmış olacağım. Sonrasında da Bitcoin düşerse kar alacağım, yükselirse zarar edeceğim. Olay bu kadar basit aslında. Bunu da tekrar gelip iptal et diye biliyorsunuz. Bunun dışında anlatabileceğim neler var diye düşünüyorum. Burada farklı emir türleri vesaire de var. Ama asıl olarak limit, piyasa ve burada take profit ve zararı durdur yani stop loss emirlerini kullanmanız en önemli detaylar aslında. Evet arkadaşlar, video biraz uzadı farkındayım ama aklımdaki her şeyi size aktarabilmek istediğim için tüm detaylara değinmeye çalıştım. Bu videomuzun artık sonuna gelmiş olalım ancak öncesinde şu detayı paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda Telegram üzerinden bir grup kurmak istiyorum. Bu grup vadeli işlemler üzerine olacak. Tabii ki tüm detaylara karar vermeden ilk adımı atmayacağım. Yani her şeye bir karar vereyim. Sonrasında şöyle yapacağız. Sadece vadeli işlemlerle ilgilenen ve bizlerle beraber gerçekten işlem açıp kendi işlemlerini paylaşacak, kendi düşüncelerini, bazen mesela karını, zararını, her şeyi bizle paylaşacak. Hep beraber böyle grup ortamında birlikte trade atabileceğimiz bir ortam kurmak istiyorum. Bunun için eğer sizler de katılmayı düşünürseniz, istiyorsanız yorum kısmından kendinizi bir tanıtırsanız veya ben de katılmak istiyorum şeklinde ufak bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. En azından kaç kişi istiyor, kimler böyle bir oluşumda yer almak ister, bunu da görmüş olurum. Hani güzel bir grup ortamı oluştururuz diye temenni ediyorum arkadaşlar. Onun dışında YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi, Twitter'dan, Instagram'dan, Telegram grubumuzdan, kanalımızdan da takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Farklı sorularınızı, görüşlerinizi de yorum kısmına bırakmayı unutmayınız. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Buna benzer içeriklerin devamı her zaman gelecek. Öyleyse bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.